Arkadaşlar yeni videomuzdan herkese merhaba. Bugün Gökberk'le Karadut Koyun'a geldik ve yanımızda 2 tane arkadaşımız da var. İnşallah bugün çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen size göstereyim. Merhaba. Karşımızda Kerem oturuyor. Selam arkadaşlar. Tecrübesizim ama genelde böyle giriş yapılıyor. Biz de böyle yapalım diyor. Süper. Üzerinde Adana Demirspor tişörtünü görüyorum. Evet, ben eş durumundan Adanalıyım. O yüzden her yerde taşıyorum, yapıyorum reklamı. Süper gözüküyor. Emre var. Emre'yi daha önce zaten kanalı izleyenler tanıyacaktır. Merhabalar. Yeniden sizlerle beraberim. Balat videosu yapmıştık beraber. Ne kadar izlendi bilmiyorum ama bugün şimdi Avşa'da sizlerle beraberiz. Her yerde karşınıza çıkabiliriz. İnşallah güzel bir sohbet yaparız yine. Sizlerin de hoşuna gider. İnşallah. Süper başladık bence. Şöyle Karadut sularımız var. Karadut sularımızı aldık. Evet, böyle. Çok güzel, evet. Yazık Emre bekliyor daha deminden beri iş mi? Dekor zannettim. Şimdi başladıysa içinde. Şöyle bir tadımını da gerçekleştirelim. Gerçekten. Bu arada arkadaşlar bilmiyorum fark ettiniz mi? Emre ve Kerem ikiz. Evet. Evet, benziyoruz. Dur zaten anlasın. Bayağı lezzetliymiş. Güzel değil mi? Hakikaten Evet, bayağı yorumları güzel da aldım. Kendi burada ağaçlarından yapıyorlar. Burada mı? Ben tut ağacı da görmedim ama. Hemen şu arkada giderken göstereyim ben Aynen, sana. çok Aynen, güzel. gayet lezzetli. Değil mi? Valla canımız çekiyordu. Gökberk bayağıdır söylüyordu gidip hani tekrar içerim diye. Bugüne kısmet Ben oldu. kaç yıldır Avcı'dayız. Buraya gelip de şu Karadut'tan ilk kez içiyorum. İlk kez deniyorum. Evet. Kaç yıldır Avşa'ya geliyorsun bu arada? 97 senesinden beri geliyoruz herhalde. Eski bir ev yazdığımız vardı. Daha sonra 2000'de farklı bir yere geçtik. Beraber büyüdük zaten. 97 senesinden beri Avşa'ya geliyoruz. Hep buraları görüyoruz. Avşa'nın farklı güzel koyları var. Tabelalarını görüyoruz, kalabalığını görüyoruz ama buraya girmek galiba ilk kez kısmet oldu. Bu vesileyle bize Karadut'undan içmiş olduk. Afiyet Değişik. olsun. Güzel, lezzetli de. Ben çok beğendim. Tavsiye ediyoruz. Güzel ya. Şimdi burada bir porsiyon köfte söyledik. Hazır buraya kadar gelmişken tadalım istedik. Çünkü biliyorsunuz ki geçen videomuzda da burada bir sohbet gerçekleştirmiştik. Orada da etlerin kendilerine ait olduğundan bahsetmişlerdi. Biz de merak ettiğimiz için şöyle ortaya bir porsiyon köfte söyledik. Köfte güzel gözüküyor. Vallahi güzel. Kokuyor da. Güzel de kokuyor değil mi? Evet. Yanında şöyle bulgur pilavı var. Domates ve biberle servis Aynen. edilir. Toplam Ya. 4 tane. Kendi hayvanlarımızdan yapıyoruz. Evet. Malzemeler kendi hayvanlarımızın dediler ya. Burada hayvancılığı nerede yapıyorlar acaba? Onu da hiç görmüş değilim yani. Bir ahır, bir ağ. Hiç görmedim ama gelirken koyunları otlatıyorlardı. Öyle mi? Evet. Dikkat etme. Girişte bile Biz de bir dikkatinden kere kaçmış. Gökberk'le görmüştük. Yani. Nerede? Öyle şey yapıyorlar. Büyük baş olduğunu düşünmüyorum. Evet. Böyle bir hayvancılık yok. Evet, öyle bir şey Arkadaşlar gelişmemiş. gördüm. Valla buyurun tadına bakın. Tamam, şuradan bakalım. Biz bu arada Gökçe bugün hem Emre hem Kerem hem sen hem de yani dördümüz aslında küçüklükten beri Avşa'dayız. Avşa'nın artı ve eksi yönlerini de konuşacağız bu videonun içerisinde. Buradan bir yazlık alınır mı? Avşa Adası'na tatile gelinir mi gibi konulara da değineceğiz bu videonun içerisinde. Yatırım olarak da olabilir, tatil amaçlı da olabilir. Sen yakın süreçte Assos tarafını gezdin mesela. Orayla bir karşılaştırma da yapabiliriz. Yani bizim Avşa'nın tabii bizim çocukluğumuzun da geçtiği bir yer olması itibariyle çok objektif değerlendirme yapabileceğimiz söylenemez. Arkadaşlarla çok güzel bir yer arkadaşlar burası. Hakikaten güzel. Daha iyi bakılsa çok daha kıymetli olabilir tabii. Bu da bir gerçeklik. Ama Avşa'mız güzel ya. Avşa'yı seviyoruz tabii ki yani. Güzel, ben de keyif alıyorum Yani Avşa. Avşa her yer gibi artıları olan, eksileri olan bir yer. İstanbul'a yakın oluşu çok güzel. Görece diğer tatil beldelerine kıyasla daha uygun fiyatlı olması bir avantaj. Fakat bu aynı zamanda kendi içinde bir dezavantaj durumu da beraberinde getiriyor. Ne kadar ucuz olursa, ne kadar yakın olursa büyük şehrin sıkıntılı profil açısından daha düşük kitlesini de kendine çekmiş oluyor. Ama tabii ki biz burada büyüyen insanlar olarak yani bir yeri güzelleştiren şey insandır. Bizim de arkadaşlarımızla geçirdiğimiz vakit başka hiçbir yerde bize o hissi vermez. O yüzden Avşa'yı seviyoruz. Her yaz mümkün mertebe kendi ailelerimizin de yazlığı burada olduğu için uğramaya çalışıyoruz. Ve burada geçirdiğim süre bazen uzun bazen kısa hep bana güzel şeyler hissettiriyor yani. İyi ki geldim dedikleri ferahlama hissi veriyor. Bazı şeyler var yani. Evet, mesela bugün Gökberk denize girmeye gitti. Eve geldiğinde bir baktım böyle yukarıdan. Kendi kendine söyleniyor. Dedim ne oldu? Ayağının altına sakız yapışmış. Plaja Kumsal. sakız atmışlar. Evet. Mesela kumsallarımız maalesef biraz Evet. kirli. Temiz değil ne yazık ki ama o bizde ya birçok sahilimiz öyle ne yazık ki genelinde bir problem Evet. yok. Biz kirliyiz galiba. Güzelliği Güzellik yok maalesef. dememiz Evet, lazım. kesinlikle. Burada kamu spotu gibi oldun da Olsun. ama gerçekten doğru öyle. yani.
O zaman bir köftemizin Aynen. tadına bakalım. Tabii ki de daha değineceğiz olumlu olumsuz yanlarına. Devam edeceğiz. Arkadaşlar buyurun. Buyurun lütfen tadımını gerçekleştirin. Direkt bıçakla girdim ben ama servis yapmadım. Güzel, evet servisimiz zaten. Güzel. Valla afiyet olsun. Süper. Memnun oldum. Beğenmeniz de sanki kendi Ya, kendi yerimdeydi. yerim, Arkadaşlar bu arada onu da söyleyelim, galiba söylemek gerekiyor. Burada gördüğünüz hiçbir markayı ya da yani herhangi bir böyle işbirliğimiz, reklam öyle amaçlı bir şeyimiz yok. Ama marka gözüktüğü için reklam kelimesini geçirmek durumundayız. Bilmediğim için bunu da kısaca söyleyeyim. İyi, süper Gökçe. Köftemiz burada. Şöyle ağaçların altındayız. Şöyle koyu da gösterelim. Evet. Şöyle harika gözüküyor koy. Şezlonglar var. 300 liraydı Evet. yanılmıyorsam. Yine de buraya kendiniz gelip havlunuzu da atabiliyorsunuz. İlla şezlong kullanmak zorunda değilsiniz. Şeyler hayat kurtarıyor. Bu katlanabilir portatif kampçı sandalyeleri var ya, onlar sahillerde hayat kurtarıyor. Nereye gidersen bagajdan çıkartıyorsun, oraya kuruyorsun. Boş ver şezlongu mezun. Ben de evet. Sahiller bizim. Tamam. Mekan ayıp olmasın ama yani. O zaman biz köftemizin tadını çıkartalım. Tamam. Devam edelim. Ben de bir parça bakın. Tamam, bir Gökçe de tadımını Evet, gerçekleştirecek. biraz Evet. soğumasını ekledim. Valla Güzel zaten Gökçe, yağlı bir köfte gibi kokusu da gözüküyor. güzel. Çok Güzel, hoş. beğendin mi? Güzel, Tamam. gerçekten güzel. Afiyet olsun diyelim. Arkadaşlar şimdi bize İbrahim abi sağ olsun tatlı ikram etti. Bunu da size gösterelim. Gördüğünüz gibi böyle çok Şöyle güzel güzel. gözüküyor. Evet, tadına da bakayım hemen. Çok da güzel kokuyor. Güzel, Gayet- lezzetli, Aynen. hoşuna gitti. Çok güzel geçti. Güzel baktım. Vallahi güzel değil mi? Ben burayı seviyorum. Keyifli bir yer. Çok keyifli bir yer. Zaten ikramın kötüsünü ben hiç görmedim. Evet. O yüzden dünyanın en tatlısı olabilir şu anda yiyeceğimiz şey. Sağ olsunlar. Böyle bonkör. Bu esnaflık kalmadı ya. Pastaneye gidiyorsun, eskiden bir şey ikram ederlerdi, bir limonata bir şey. Evet. Artık kalmadı. Yok bu artık ekonomik çay dahi koşullarda. ikram olmuyor Aynen öyle. maalesef. O yüzden bu tarz şeyler insanın gönlünü çok yapan şeyler. Detaylar beni çok mutlu ediyor yani. O zaman biz tatlılarımızın keyfini çıkartalım. Bir sonraki lokasyona doğru yavaş yavaş geçelim diyorum. Geçelim tabii yavaş yavaş. Evet. Tamam. Olmadan. Evet, şimdi nereye geldik? Şimdi Altınkum'dayız. Burası Avşa'nın meşhur koylarından biri. Yani ki ben kendimi de bildim bileli, Avşa'yı da bildim bileli. Bu Altınkum gayet güzel anılan, güzel denizin güzel olduğu söylenen bir koy. Birkaç tane de işletme var. Biz şimdi hangi işletmeye doğru gideceğiz? Biz Şahin Tepesi'ne gidiyoruz değil mi şimdi? Çok Şahin güzel bir Tepesi'ne yer. gidelim. Evet, gerçekten adanın böyle en lezzetli, Manzarası da güzel. manzarası da çok güzel. YouTube gezsek de beraberiz. Gel gel. Nasılsın? Merhaba. Ya sen nasılsın? İyiyim, sağ ol ben de. YouTube'a gezsek de beraberiz yazarsan. Gezsekle beraber. Gezsek de beraberiz. Tamam, tamamdır abi. Tamam. Eyvallah. Eyvallah, görüşürüz. Allah'a emanet. Sağ ol, Allah'a emanet. Bak, kanalımızın ismi birazcık zor. Koyabilir miyim? Koy abi, koy. Evet. Gençler eğleniyor. İsmin neydi? Tamam, Yiğit Efe. Eyvallah. Gençlerin kanı kaynıyor. Evet ya. Senin kanı kaynıyor. Aslında az önce Emre'nin o bahsettiği çocukluktan arkadaşken Avşa'nın ne kadar güzel olduğunu şimdi de burada görebildik. Aynen öyle. Tatil modu insanı biraz daha rahatlatıyor, biraz daha özgüven aşılatıyor ama gençlik zaten böyle bir şey galiba. Şeye de çok aşinalar, YouTube'a, kamera karşısında Evet, evet. olmaya, içerik çekmeye falan. O yüzden çok özgüvenli bir şekilde konuşabiliyorlar. Aynen öyle. Evet. Şurada şöyle kazlarımız var. Bunlar kaz mı, ördek mi? Ördek sanki. Evet, Gökçe yine bu ikileme girdik. Ördek. Sorarız. Yorumlara yazın, kaz mı ördek mi diye. Burada yeni mekana girmeden önce bir önceki mekanda ne kadar ödediğimizi de söyleyelim. Köftenin porsiyonu 350 TL'ydi. Karadutlar da 100'er TL'den toplamda 750 TL. Ve tatlımız da ikramdı. Tatlıyı kim yaptıysa da ellerine sağlık. Hepimiz aşırı Evet, beğendik. çok beğendik. Çok lezzetli bir tatlı yedik. Tatlı da, karadut suyu da çok keyifliydi. Her şey çok güzeldi. Şimdi Şahin Tepesi'ne doğru çıkıyoruz. Evet. Şöyle çeksene. Tabii şöyle. Evet, teşekkür ederiz Kerem. Aynen. Gayet güzel çünkü girişi. Şöyle çam ağaçlarının altında. Evet, evet. Ne kadar güzel. Tesis. Gökçe, burasının Şahin Tepesi olmasını hanımefendi anlatmıştı. Öyle mi? Evet. Ben Neydi? Yo, hatırlayamadım. sen de buradaydın lan. Beraberdik. Hatırlamıyorum. Hatırla. Yine sorarız. Evet, ama şurada bir Şahin'imiz var. Evet. İnsanlar bu arada hala denize girmeye devam ediyor. Fiyatlar da bakın bu şekilde kapının önüne konulmuş.
şöyle göstereyim. Videoyu durdurup buradan fiyatlara da bakabilirsiniz. Şimdi Avşa'nın artıları ve eksilerini konuşacaktık. Öyle bir niyetle başladık ama tabii lafı açtı. Başka yerlere gittik. Çocukluk anılarından dem vurduk. Mekanları anlattık. Yediğimiz içtiğimizi sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ama biraz daha ana konuya dönecek olursak, dediğim gibi az önce de Avşa'nın avantajı İstanbul'a yakın oluşu ve diğer tatil beldelerine göre, tatil lokasyonlarına göre görece uygun oluşu ekonomik anlamda. Ama bu aynı zamanda dezavantajlı bir durumu da beraberinde getiriyor demiştik. İstanbul'a yakın olduğunu, düşük profilli insanların buraya akın etmesini ve belki de tabirini mazur görsünler, huzurlu bir kalabalığın buraları doldurmasını da yol açıyor. Özellikle bayramda çılgın bir kalabalık var. Hani pek keyif alacağım bir ortam olmuyor benim açımdan en azından. Ama kimi kalabalık sever, hareket sever, eğlencenin coşkununu sever. Onlar için daha cazip bir mekan olabilir. Avşa'nın bu sene tespit ettiğim, gördüğüm olumsuz yanlarından biri de ileriye dönük beni ürküten bir durum bu. Çok fazla inşaatın olması, çok fazla evin yapılmış olması. Yani ileride Avşa'nın tadı kaçar mı? Çok daha büyük bir kalabalık buraya yerleşir mi? Yazlıkçı olarak en azından. Onları bilemiyorum. Bu da altyapı problemlerini beraberinde getirebilir. Buranın o kafa dinlemelik halini, o tenha koylarının bakirliğini ortadan kaldırabilir. Bunlar açıkçası beni endişelendiren şeyler. Sen ne düşünüyorsun Kerem? Ya tabii sonuçta bir adadan bahsediyoruz. Küçük bir adadan bahsediyoruz üstelik. Nüfus arttıkça bazı sorunların yaşanması da çok olağan. Ya bizim aslında genel olarak ülkemizde böyle kentleşme, şehirleşme ve değişik bir yapılaşma var. Burada da tabii görüyoruz aslında. Ama bu olumsuz olmamak lazım ki hala çok güzel zira. Haliyle bu güzelliğin tadını da çıkartmak gerekiyor. İnsanlar da Muhafaza da etmek biraz mesele tabii, ya. tabii koruyarak. Şimdi güzel de 10 sene sonra nasıl olacağını bilemiyorum. Tabii koruyarak Şimdi yani. ev yapıyorsun ama ona göre yol yapıyor musun, altyapısını yapıyor musun? Sen buraya ki Avşa bir ada olması dolayısıyla işte deniz ulaşımına seni mahkum bırakan bir yer. Sezonu o nedenle denizin el verdiği sürece devam ediyor. 3 ay geldiğin, 2,5 ay kaldığın bir yerde kalabalıklar içerisinde şehirden kaçıp başka bir şehre girmek seni ne derece Ya o tatmin bizde eder? adet ama. Şöyle bir araya girmek istiyorum. Peki Bozcaada'nın sezonu çok uzunken Avşa'nın kısa kalmasını sen neye yoruyorsun? Bozcaada karaya daha yakın. Yani Geyikli'den feribota bindiğin zaman yarım saatlik bir deniz yolu var. Ama Avşa'nın en yakın karayolu bağlantısı 2-2,5 saat sürüyor. Erdek'ten sürüyor. O da ister istemez hava muhalefetine, denizin koşullarına seni mahkum bırakıyor. Bozcaada görece çok daha yakın kıyıya. Yani sen Geyikli'ye kadar arabayla gidersin. Oradan yarım saatte feribotla karşıya geçebilirsin. Ona rağmen işte kış döneminde, sonbahar döneminde bazı seferlerin iptal olduğu haberlerini okuyoruz burada. Bir de Bozcaada'nın avantajı, Avşa'ya kıyasla avantajı, imar durumunun çok katı bir şekilde denetleniyor olması. Avşa o anlamda bence yazık edilmiş bir yer. Emsallerine kıyasla hiç aşağı kalır bir yanı olmamasına rağmen yine Bozcaada'da plastik sandalye bile kullanmazsın. Plastik poşet bile yasaktır. Mekanların belediye vasıtasıyla öyle bir şeyi vardır. Hep ahşap, renkli renkli boyanmış ahşaplar vardır ya. O bile tematik bir hava katıyor yani. Avşa'da bu hassasiyetler gözetilmemiş. Geçmişten bugüne öyle de devam ediyor. Oysa ki bunlar yapılabilir. Burada dağlarına, ovalarına baktığımız zaman Bodrum'dan bir farkı yok buranın. İşte bitki örtüsü, dağları falan filan. Ama orada evler beyazdır. Evet. Bir tek tip hal vardır. Avşa'da bu da gözetilmemiş. Bu tarz detaylar güzelleştiriyor tabii. Tabii. Yani aslında kıymet bilmekle bitiyor bütün mesele. Sen nasıl korursan, nasıl değerlendirirsen o kadar da güzel, keyif veren bir yer oluyor tatil anlamında. Ne önemli biliyor musun? Turizm vizyonu dediğimiz şey çok belirleyici burada, çok önemli. Evet, tabii ki. Biz birçok yer için bu vizyonu maalesef çok iyi sürdüremiyoruz, çok iyi taşıyamıyoruz. Şöyle aslında manzarasına bile baksan o kadar güzel ki yani nerede olduğunu bilmiyor olsan mesela sadece bu görüntüyü görsen Bir Yunan adasındayım belki yani diyebiliriz. aslında birçoğundan Dünyanın farkı çok- da yok evet. yani. Yani şey Tam onu olarak, da görüntü diyecektim ben. olarak. Şimdi beynimden o geçiyordu. Biz şimdi Yunan adalarını falan son dönemlerde özellikle bizim jenerasyonumuz çok rağbet gösteriyor, gidiyorlar, güzelleme yapıyorlar falan ama buranın da gerçekten aşağı kalır yanı yok. Sadece o vizyoner bir bakışla korunmasını sağlayabilmek mesele. Yoksa burnumuzun dibindeki güzellikleri kötülememize gerek yok. Burası İstanbul'a çok yakın bir yer, büyük şehirlere çok yakın bir yer ve bambaşka bir iklime sahip huzur adası. Bunu muhafaza edebilmek lazım yani.
Bunu muhafaza edebilmek lazım. Ya bir de eksilerden bahsediyorsak eğer bir konuya da değinmek istiyorum. Bizim mekanlarımızda niye bu kadar kötü müzik seçimleri var? Yani yazlık mekanlarda özellikle. Hani bu mekanı ayrı tutuyorum şu ana kadar. Burada güzel müzik var. Burada bu güzel, arada. şu an güzel ama Turizm vizyonu işte. enteresan bir müzik seçimi var, müzik zevki var. Kim belirliyor bunları onu da anlamıyorum ama tabii sevenin de çoktur ona. Halbuki da çok güzel bizim Ege'yi yazı anlatan var. şarkılarımız Tabii var. ki var. Yani o açıdan bazen o müzikleri maruz kalmamak için bile bazı mekanlara gitmekten vazgeçiyor insan. Bu bir şey mi acaba? Arz talep meselesi mi? Bunu tabii talep seven- ediyorlar. seveni de çok bunu tabii. üretiyorsun. Müzik zevkimiz genel olarak bence tırnak içinde kötü bir yere doğru evriliyor ya. İşte onunla alakalı olabilir. Ya kötü demek çok sert tabii de. Şimdi konuyu değiştirelim arkadaşlar. 90'lar müziği. O sound hiçbir yerde yok diye devam Yok, edelim. yok, o sound yok canım. Yani. Ya Çünkü- tabii seveni de çok şimdi bir şey de demeyelim Şimdi zevk bir meselesi. YouTube kanalına belki sohbet yapıyoruz ama her şeyde bu her alanda bu kadar dijitalleşmiş değil. Enstrümanın sesini duyabilmek meselesi lazım ya. Bugün şarkılarda o yok. Doğru. Tabii ki de tamamen Yani. öyle. Ya, tabii. Dijitalleşmiş. O zaman akşam hep beraber Çakal konserinde. O mu geliyormuş? Öyle mi? Bugün o mu geliyor? Bugün değil ama geliyor arasında. Gençler çok seviyorlar, çok dinliyorlar. Hani belki bize çok hitap etmiyor olabilir ama Ben biraz acaba şarkı sözlerindeki o isyanın mı gençleri çektiğini düşünüyorum belki de. gerçi biz de kaç yaşındayız? Gençler diye konuşuyoruz Evet, ama doğru. ne bir alt jenerasyonumuz diyelim. Çok rağbet ediyorlar, çok seviyorlar, Arada dinliyorlar. ben de dinliyorum ya, şimdi yalan söylemiyorum. Vah. Değil ya dinliyorsan da duyuyorsun. Evet. Bu konuşmanın üstüne. Genel Bu olarak arada yemeklerimiz de geldi Evet, ya. Onları da bir Şöyle bir yemekleri unutmayalım. de gösterelim. Sohbetimize tabii ki de devam edeceğiz. Şimdi önce bir yemekleri de Gökçe gösterelim. Yemeklerimiz geldi. Şöyle midye tava önümüzde. Gayet Evet, güzel çok iyi. gözüküyor. Ben buranın patatesini de seviyorum. Evet. anne patatesi mi diyorlar onlardan Böyle hala o. altın rengi şöyle. Ve burada da mezgitimiz var. Evet, önce hamsi söyledik ama hamsi kalmamış. Bu yüzden mezgit söyledik ama Emre'nin dediğine göre mezgit oldukça lezzetliymiş. Ben bayram tatilinde Bayram. buraya geldim. Midyesini ve mezgitini yedim. Çok beğendim. Çok beğendim. O yüzden şimdi de sizlere önerdim. Bak. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İnşallah. İnşallah. Beğeniriz diye düşünüyorum. Evet, ya. ben de. Güzel Ürünleri gözüküyor. hep taze ya. Hep Evet, taze. evet. Çok ne Gerçekten kadar güzel senelerden beri hiç gözüküyor. değişmedi bu. Şöyle hemen aşağıyı da göstereyim. Bakın midye. Hemen şuradaki arkadaşlar şu anda midyeleri temizliyor. Oradan toplanıp burada böyle önümüze servis şeklinde Tabii geliyor. ben bu YouTube kurallarını falan bilmiyorum. Az önce Gökçe belirtti reklam detaylarını falan ama bizimki reklam yapmak değil de biraz da hakkı teslim etmek. Evet. Çünkü her zaman böyle güzel şeyler yiyemiyorsunuz her yerde. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Az önce Kerem'in de söylediği gibi harika bir manzaradayız. Manzarayı Evet. şöyle. Kerem Şöyle hatta hatta ben kamerayı alayım. Bakalım umarım güzelce çekebilirim. Şöyle bir koydan bahsediyoruz. Altın kum koyu. Burası eskiden şey değil miydi ya? Fethiye Ölüdeniz gibi. Denizi çok sığydı. Yüzdükçe hala beline gelirdi, dizine gelirdi falan. O şekilde meşhur olmuştu. Ama herhalde zaman içerisinde o özelliği biraz kayboldu. Değişir ya. Değişir, Arada, değişir. evet. Ama suyu hala çok güzel. Mekanlar çok tercih ediliyor. Yan tarafta hemen bir beach var. Oraya da gelip yine şezlong Evet, orası biraz kullanabiliyorsun. daha hareketli herhalde. Köpük Eğlenceli. partisi dahi oluyor orada. Değişik. Değişik. Peki yemeğe geçmeden önce aklıma geldi, onu da hemen sorayım. Sizce Avşan Denizi eskiden daha mı güzeldi? Bence öyleydi. Öyleydi değil mi? Bana da öyle geliyor. Ama bu Marmara Denizi'nde birkaç sene önce o müsilaj problemi Evet. vardı ya. Tabii ki onun da etkileri hala sürüyordur belki de. Hani çünkü bir yaz vardı, bayağı gündemdi. Ertesi sene oldu. Evet. Sanki hiç yaşanmamış, hiç öyle bir temizlik şey yokmuş bekledik. gibi. Evet. Devam ettik. Bu Mutlaka müsilaj neydi? Nereden çıktı? Nereye gitti değil mi? Bilmiyoruz yani. Evet, o noktada biraz düşündürüyor yani insanı. Ama gene güzel çünkü akıntı var vesaire. Gayet güzel. Marmara Özellikle Denizi günün erken saatlerinde daha da güzel oluyor. Akşama doğru galiba lodos başlayınca birazcık deniz anası ve yosunlaşma olabiliyor. O zaman arkadaşlar yemekler bize artık diyor, artık beni yiyin. Evet artık beni yiyin. Artık yiyelim. Gökçe şöyle istiyorsan bir tadımını gerçekleştir. Hep beraber başlayalım. Midye tavadan başlayabilirsin. Tabii buranın favorisi. Çok güzel. Bunu şöyle mi alayım? Şöyle 4 tane şiş olarak Evet. geliyor. Aslında 12 tane ufak topçuk görüyoruz. Bunları böyle bölüşeceğiz. Biz geçen buraya geldik Gökçe seninle beraber. Kamera yoktu o zaman. Sen bunlar her şey bitti. Midyeler Gökçe sosuna ekmek banarak devam ediyordu. Ben özellikle tarator sosu boşa gitsin hiç istemiyorum. O yüzden mutlaka yiyorum. Evet şimdi tadımını da Göster. gerçekleştir bakalım sıcak sıcak.
Güzel. Afiyet olsun Gökçe. Bu arada burada rezervasyon da oluyormuş. Eğer kalabalık bir grupsanız özellikle gelmeden önce ararsanız daha iyi olur. Tabii. Özellikle Çok güzel. bayram günlerinde, kalabalık dönemlerde gelmeden rezervasyon yaptırmakta fayda var herhalde. Gelip de ayakta kalmak veya masa bulamamak tatsız oluyor. Midye tavamız tarator da burada. Taratora bandırarak yiyelim dedik. İnşallah kibarca yiyebiliriz. Güzel pilav, çok güzel. Gerçekten Afiyet burası lezzetli ya. Ben de çok severek yediğim bir yer. Zaten taze oluyor söylediğiniz gibi de. Emre, istiyorsan bir mezgitin de tadımını gerçekleştir. Mezgin tadımını gerçekleştirelim ama bıçak getirilmemiş. O yüzden onu yemek biraz zor olacak. İstiyorsan İsteriz. bir bıçak rica istedikten edelim. sonra yapalım. Tamam. Kötü bir O zaman görüntüye bıçağı mahal isteyelim, vermeyelim. mezgite geçelim. Evet, bıçağımız geldi. Şimdi balığı da gösterebiliriz. Çok güzel bir mezgit söyledik. Yine geçen gün gelişimde denediğimiz mezgitlerden biriydi. Lezzetlerden biriydi. Bakalım yine aynı tadı yakalayabilmişler mi? Böyle kızartması falan da çok güzel. Yani bu balık olabilir, bilmiyorum denizde, deniz ürünleriyle arası olur. Gurmeleri nasıl yorum yapar ama ben tavuğa benzetiyorum biraz tadını mezgitin. O yüzden tercih edilir bir şey benim için. Balığı çok sevmeyenler de balık yemek isterlerse bence denemeliler. Yemek molasında şeyden bahsettin, Avşa'yı iyi gömdük falan filan diye. Oysa ki hiç gayemiz o değildi. Avşa bizim için çok kıymetli bir yer. Avşa gerçekten çok güzel bir yer. İnsanların gelip görmesini, buranın keyfini çıkarmasını arzu ederim ben de. Özellikle burada doğup büyüyen biri olarak buranın insanlarca bilinmesi, sevilmesi beni mutlu eder. Mesela burada yazlıkçılık ortamı için çok keyifli bir ada olduğunu söylemek mümkün. Burada çocuklar güvenli oyunlar oynarlar, güzel sosyalleşirler. Kaç olursa olsun burada sokaklarda güvenli oynayabiliyorlar çocuklar. Çok rahat hareket edilebiliyor burada. Arkadaşlık ortamı genel olarak iyi. Gençlerin sıkılmayacağı birçok imkan var. Tabii. O açıdan gayet güzel bir ada. Bazı yerler çok emekli mekanı gibi kalıyor. Tamam, huzur olması bizi cezbediyor ama çok da emekli adası olmasına gerek yok yani. Burada dileyen eğlencesinin dibine vurabilir, dileyen huzuru tadını çıkarabilir. Sessiz, sakin bir tatil yapmak isteyen için de iyi bir seçenek. Hareketli bir tatil geçirmek isteyen için de iyi bir seçenek burası. Bir de özellikle İstanbul'da yaşayan insanlar için de şunu öneriyorum. Tabii fırsatı olanlar, imkanı olanlar için. Yani çok yakın İstanbul'a. Buraya mutlaka en azından bir kere de olsa gelip görmek lazım yani. Senelerce cuma iş çıkışı gelirdik. Hafta sonunu burada geçirirdik. Pazar akşamı İstanbul'a dönerdik. Deniz otobüsü var Yenikapı ve Bostancı'dan. 3-3,5 saat sürüyor. Tabii yani mutlaka hani görmeyen, bilmeyen kişi de imkanı varsa gelip görsün. Gerçi onun da fiyatları yükselmiş her şeyde olduğu Ya gibi onun ama yapacak bir şey yok. Her şey öyle. tatile gidiyorsan bazı şeyleri de göze almak lazım gibi. Benim Avşa üzerinde en sevdiğim şey herhalde İzmir'den geldim. Gestaş'tan indiğim anda şortumu ve tişörtümü giydiğim an tamamen bir yazlık atmosferine bürünüyorum. Birçok yerde bu yok. Özellikle Evet. Avşa'nın dezavantajı olarak söylediğimiz o kara bağlantısı olmaması meselesi şöyle avantaja dönüşüyor. Burası şehir gibi değil. Burası gerçek manasıyla bir tatil beldesi gibi. Mesela siz İzmirlisiniz, biliyorsunuz. Çeşme, Alaçatı, Foça, Sığacık. Tamam, kendi içinde çok güzel tatil beldeleri ama arkasından çok büyük otoban geçiyor mesela. Bir kopukluk var. Altınoluk keza, Asas tarafı öyle. Unutmuştuk. Şehir yani aslında bir yerde. Burası ada olması dolayısıyla öyle bir trafiği olmayan, arabalarla böyle çok içli dışlı olunmayan, daha sakin bir yer. Tamamen yaza göre aslında Evet. her şey En gerçekleşiyor. büyük avantajı da bu. Evet, büyük avantaj tabii canım. O bütün havanı değiştiriyor hakikaten bahsettiğin şort, tişört meselesi, terlik meselesi. İnsan bütün sene o rahatlığı özlüyor yani. Evet. Bazı arkadaşlar hiç ayakkabı bile getirmiyor hafta sonu gelenler ya da kısa süreli Evet, gelenler. direkt Terlikle geçiriyor günleri. O kadar çok bunalıyorsun ki büyük şehrin koşullarında buraya geldiğin zaman kafa dinleyebiliyorsun. Ama işte hem avantaj hem dezavantaj buralarda çok iç içe gidiyor. Buranın sezonu kısa kalıyor o sebeple. Mesela karayolu bağlantısı olan bir yere gitsen arabanla çıkarsın. Mart'ta da gelirsin. Ama buraya Mart'ta gelip kalmak zor olabilir. Çünkü gemi var mı yok mu? Seferler başladı mı başlamadı mı? Dalgalı olacak mı su? Olmayacak mı? Bunlar hep akılları kurcalayan soru işaretleri olarak öne çıkar. Ama karayolu bağlantısı olan bir tatil beldesinde böyle bir şey düşünmezsin. Mart'ta başlarsın gidip gelmeye hafta sonları. Böyle bir avantaj sağlayabilir. Ama yine de hangisini tercih edersin diye sorarsan ben bunu tercih ederim. Çünkü buraya geldiğin vakit en azından
şehirden uzaklaşmış hissini yaşıyorsun yani. Kesinlikle öyle. Son olarak Kerem sana şunu sormak istiyorum. Güncel fiyatlar. Sen çok yakın zamanda Assos'a gittin. Hatta bir hafta 10 gün önce Evet, sanırım. yani- O tarafları gezdin. Orayla Avşa arasında bir fiyat karşılaştırması yapabilir misin? Tabii yani Avşa'da seçenekler tabii daha az o noktada ama biraz daha uygun diyebiliriz yani. Çok büyük fark olmasa da daha uygun kalabiliyor özellikle güneydeki o popüler tatil Özellikle. yörelerine göre yani. Ama tabii oralarda da şöyle bir artı var. Daha büyük olmasından kaynaklı daha çok seçenek var. Bütçeye uygun hani bir yer bulabilmek daha kolay olabilir. Burada daha az mekan işletme var. Haliyle seçenekler az olunca belirlenen fiyatlarda ilerlemek zorunda kalıyorsun yani. Her yeri görmek lazım. Oraya da gitmek lazım. Güneye de inmek lazım. Türkiye'nin her yeri ayrı Bizle güzel. beraber konuştuk. Türkiye gerçekten keşfedilmesi gereken Aynen öyle. bir Tabii ülke. çok büyük güzellikler var. Ne bileyim bütçene göre hareket edersin. Çok pahalı restoranlarda, kafelerde vakit geçirmezsin de mekanı görmeye çalışırsın. Ya da ben yeme içme alışkanlığımı ön planda çıkarıyorum dersen yemek içmeye para ayırırsın. Daha mütevazi bir yerde konaklarsın. Bu öncelik meselesi, tercih meselesi. Ama her yeri görmekte yarar var. Eğer böyle bir tatil yapmaktan keyif alıyorsanız. Yani ülkenin her yeri gerçekten ayrı güzel. Ülke güzel bir ülke. Gerçi bu videonun çoğunda da biz konuşuyoruz. Yani biraz daha adamımızın güzelliklerini gösterelim derim Evet, yani. doğru Daha önce söylüyorsun. bir Balat videosu çektik. Bu konularda eleştiri aldık. Abiyi göstermişsin, İmre'yi göstermişsin Ama diye. bu biraz daha sohbet. Ama evet bu sohbet videosu olduğunu Ha iyi o zaman. Güzel, sıkıntı yok. diğer videolardan bizim adamızı böyle her tarafını gösterdiğimiz videolara da ulaşabilirsiniz. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz diyelim Gökçe. Artık yemeğimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Emre ile Kerem'le de vedalaşacağız yavaş yavaş. Aşağıda vedalaşalım. Merkezde mi? Yok yani yemeğinde değil de aşağıda. Tamam aşağıda o zaman aşağıda vedalaşalım. Evet Gökçe yukarıdan indik. Evet arkadaşlar ben hemen sizler için fiyatları da sayayım. Yediğimiz mezgit 350 TL, midye tava 300 TL. Patatesi küçük olarak söyledik 150 TL, büyük isterseniz 200. Onun dışında bir salata söylemedik ama isterseniz yine 150 TL. Başka şu an aklıma gelen öyle. Eğer levrek, çupra tarzı bir şey yemek isterseniz de onlar 400 TL. Teşekkür ederiz Gökçe bu bilgiler için. Değerli kardeşim Kerem ve Emre'ye bu video Bizimle için. sohbet etmek paha biçilemez. İnanılmazdı gerçekten. Noktalıyoruz. Evet, Çok evet. keyifliydi. İnşallah tekrarını da çekeriz zaten. Başka şehirler, ülkeler olur. Balat'ın kapanışında demiştim ki inşallah tekrarı olur. Hoşunuza gittiyse daha farklı yerlerle de konuşuruz diye. İşte aylar sonra bugün Avşa'da sizlerle beraber olduk. Yine sohbet etme imkanımız oldu. Belki birkaç ay sonra başka bir mekanda yine sizlerle sohbet ederiz. Mutlaka Biz teşekkür olacaktır, ediyoruz. evet. Gayet teşekkür Evet. ediyoruz. Evet. Beğeninizi Evet. takip ediyoruz, paylaşımlarınızı. Uzun yıllardan beri tanıdığımız dostlarımızın, arkadaşlarımızın böyle güzel şeyler yapması bizleri çok mutlu ediyor. Eyvallah, çok Her teşekkür zaman ederiz. destekçiniziz. Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Sağ ol. Bizden de size Gezsek de kocaman beraberiz sevgiler. diyoruz. Gezsek de O zaman görüşürüz. Ay vallahi çok keyifliydi. Gökçe, Emre ve Kerem'le ayrıldık. Buradan tekrar ikisine de teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Beraber çok güzel yerlere gittik. Hem sohbet ettik aslında hem de size Avşa'nın farklı yerlerini de göstermiş olduk. Şimdi Gökçe neredeyiz? Tekrar merkeze geldik. Mükemmel ürünlerimiz var. Şimdi şöyle size bir de merkezi gösterelim. Merak ettiğinizi biliyoruz. Avşa kalabalık mı, ne durumda diye. Hem de Gökçe ben internetten biraz pansiyon fiyatlarına baktım. Güzel, Şöyle bir bunlardan da bahsedelim. fiyatlardan da bahsederiz. Gemi fiyatlarından belki bahsedebiliriz. O tarafa doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, yavaş yavaş iskeleye doğru gidelim. Bakın merkez. Kayıttayız, kayıt. Nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür Sezon ederim. başı bir sezon ortası. Evet, aynen öyle. Çekilmiş. Seyrettim. Komple Seyrettiniz mi? seyrettim. Aa, teşekkür Haber ederiz. Çekimleriniz, yorumlarınız, konuşmalarınız harika. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sizler iyisiniz, keyfiniz yerinde. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Nerelere gittiniz? Nereleri gezdiniz? Vallahi bugün bir Karadut tarafına gittik. Bir de Altınkum'a gittik. Nasıldı? Güzeldi. Yoğundu. Kalabalık, yoğunluk var. Özellikle Temmuz 20'den beri. Sizlere dondurmayı tabii. Aa, çok teşekkür. Neli olsun, neli istediniz? Valla siz seçin bu sefer. Karadutlu mu? Cevizli mi? O zaman cevizli olsun. Karadut suyunu Çok ama yarım kaşık bile değil. Nasıl gidiyor tatiliniz? güzel. Gayet keyifli valla. Sizin nasıl gidiyor işler? Her şey yolunda. Elhamdülillah. Hep görüyorum, hep kalabalık. Süper. Zaten yıllardan beri burası var. Yıllardan beri. Aynen. Biz ufacıktık ablamla vallahi. Küçücüktük. Pardon. Yarım geçen bir Dededen sonra evet. Süper. Yarısı limon, yarısı soya. soslu sık ister miyiz? Yok hala.
Teşekkür ederiz. Valla çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Afiyet Çok olsun. sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Abi teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Arkadaşlar valla çok teşekkür ederiz. Evet, kendileri bize dondurma ikram ettiler. Teşekkür Çok ederiz. mutlu oldum ve diyorduk, bugün yine kapanışı belki dondurmayla yaparız diyorduk ve kısmet ayağımıza geldi. Benim de hemen karşısında öz kaymaklı dondurma. Ben kendimi bildim bileli var. Abimiz de hep böyle güler yüzlüdür, neşelidir. Evet. Arkadaşlar bu arada galiba bize dondurma ikram eden abinin ikizi de var. Bugün hep ikizlerle. Bak bu videonun içeriği de hani ikiz böyle gidiyor. Çok ilginç gerçekten. Evet. Bakın belki üçüncüyü de bulursak bir dilek Evet, tutabiliriz süper olur. Gökçe. Bakın bu arabaların burada olma sebebi şu anda gemiye binecek olmaları. Bu şekilde böyle sıraya geçiyorlar. Yine Gestaş'ta gidecek olursanız da özellikle sabah 6'daki gemi için geceden bile Gökçe arabalar bazen bırakılabiliyor. Yalnız dondurma şu an çok güzel geldi arkadaşlar ve iyi ki cevizli söylemişim. Çok hoşuma gitti. Evet, gerçekten Evet. lezzetli. Güzel bir dondurma yiyoruz şu anda. Şimdi biz hemen iskelenin oraya geldik. Ben size fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Avşa Barbaros gemisi otomobil 1300 liraymış, yolcu 370 liraymış. Avşa Erdek'se araba 650 liraymış, yolcuysa 120 liraymış. Günün belli saatlerinde var fakat ara sıra Gökçe sezonun atıyorum ortasında daha sıkken sonlarına doğru biraz daha seyrekleşebiliyor. İnternetten kontrol ederseniz daha iyi olacaktır. Yine burada da yanında da aslında İdo var. İstanbul'dan İdo ile buraya gelmek de Evet, oldukça deniz otobüsü. kolay oluyor. Yenikapı'dan, Bostancı'dan kalkıyor diye biliyorum. Bir yer daha vardı ama unuttum. İdo'nun kendi sitesine girip aslında oradan da güncel bilet fiyatlarını kontrol Tabii, edebilirsiniz. En mantıklısı o. Biz bile bazen hani buraya gelip bakıyoruz, yine gidip internetten teyit ediyoruz. Çünkü çok değişken bence. Evet, tabii havanın durumuna göre bazen yine Evet. değişebiliyor. Şöyle arkada çok güzel bir gün batımı manzarası var. Çok güzel. İnsanlar şu an balıklarını tutuyor. Hatta Gökçe biz de o tarafa doğru bir yürüyüş yapalım. Buradan böyle gidebiliyor muyum? Yani herkes girdiğine göre demek ki şuradan biz de girebiliyoruz. Eskiden arkadaşlar bu iskele böyle değildi yani. Bu binalar falan yoktu burada. Herkes ta sona kadar gidebiliyordu. Ondan sonra yıllar içinde tabii burayı kapadılar. Artık galiba sadece belli bir kısmına kadar gelebiliyoruz. Evet, İdo'nun olduğu taraf kapalı diye ben de Evet. biliyorum. Yine şuraya da Gestaş yanaşıyor. İşte Gestaş'a binmek isterseniz de hemen bu sol taraftan aslında bineceksiniz. Şöyle manzaranın güzelliği. Ya Gökhan, acaba bir gün gelip balık mı tutsak? Değil Hep mi? diyorum dilimde tüy bitiyor. Evet, bir gün arkadaşlar gelelim balık Ben tutalım. olta balıkçılığını seviyorum. Siz tamam botla olur. açılmak istiyorsunuz. Yo, ben böyle kıyıdan daha Kıyıdan iyi. daha keyifli. Koltuğunu alacaksın. Çünkü Sen botta- evde bir kahve evet. demleyeceksin bize. Aa, süper olur, bunu yapalım. Bir müziğimiz açılacak böyle 90'lar pop. Şeyler. Evet, kesinlikle. Yani. Güzel böyle keyifli bir akşam aktivitesi olabilir. Gökçe, o zaman dondurmalarımızın tadını çıkartalım. Ondan sonra da ben birazcık pansiyon fiyatlarından bahsetmek Tamam. istiyorum. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Yine tam böyle güneşin batımına denk geldik. O yüzden buraya gelip böyle birkaç tane fotoğraf çektik. Gökberk yine kısa bir video da çekti. Onu da ekleriz artık. Bu arada hemen arkamızda da böyle takıların satıldığı bir yer var. Bu gemilerin böyle arka tarafında. Yine oralara gidip oraları da gezebilirsiniz. Ben hatta orada böyle saça örgü yapıyorlar. Bir gün onu da yapmak istiyorum gerçekten. Hatta gösterelim bence. Gökberk göstersin burayı. Hemen şöyle Gökçe'nin bahsettiği takı ve tokacıların olduğu yer. Yan tarafta da böyle iskeleye sıfır restoranlar bulunuyor. Gökçe, pansiyon fiyatlarından bahsedeceğimizi söylemiştik. İnternette ben şöyle ufak bir araştırma yaptım. Tabii şimdi hepsini tek tek söyleme imkanım pek yok. Ama ortalama en düşük benim gözüme çarpan 2 kişilik odada bir 1400 liralık fiyat var. 2000 lira keza var. Aslında şöyle söylemek herhalde doğru olacaktır. 1400'den başlayıp 2200 liralara kadar çıkıyor. Tabii bu otelin konumu, Evet. oda kahvaltı olup olmaması ve farklı şeylere göre de tekrardan değişebiliyor. Ve bence hatta yine bu bilgilere de arkadaşlar en güzel internetten bence bulabilirsiniz. Çünkü anlık olarak çok değişiyor. Bayram olup olmamasına göre, hafta sonu olup olmamasına göre, boş oda sayısına göre sürekli bir değişim halinde. Özellikle Avşa bazında düşünürsek. En doğrusu internetten kontrol etmek diyebiliriz. Biz şimdi şöyle merkezde yürüyüşe başladık. Birazcık yürüyeceğiz. Aslında güzel havanın tadını çıkartacağız, öyle Evet. söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu arada biz
Her artık böyle aşağı indiğimizde birkaç böyle takipçi, aile demek herhalde doğru olur. Çünkü genelde böyle aile olarak karşılaşıyoruz. Genelde böyle küçük kardeşlerimiz de bizi severek izliyorlarmış. Gerçekten onları görünce de oldukça mutlu oluyoruz ve karşılaştığımız her takipçimiz de o kadar böyle enerjileri güzel, iyi ki. Yani Şöyle söyleyebiliriz. Sosyal hayatta da bizim arkadaşımız Evet. yani arkadaş oluruz gerçekten. evet, gerçekten Bizi hepsi çok iyi izleyenlerle, insanlar. O evet. yüzden de ayrıca mutlu oluyoruz. İnşallah bir gün sizlerle de denk geliriz diyelim. Evet Gökçe, bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Aynı zamanda kanala destek vermek isterseniz katıl butonuyla da bir de destek verebilirsiniz veya süper teşekkürlerle de yine videoda katkıda bulunabilirsiniz. Bir de Gökçe, hype diye bir olay çıkmış. Bunu sen daha iyi evet. biliyorsun. Ondan da kısaca bahset. Arkadaşlar böyle yorumlar kısmına geldiğinizde yorum kısmında böyle hemen 2 tane noktacık görüyorsunuz. Yana doğru kaydırdığınızda sevdiğiniz içerik Üreticilerin. üreticilerine hype puanı verebiliyorsunuz. Orada böyle hype puanına dokunuyorsunuz. Galiba haftada 3 tane hakkınız var. Bunu ücretsiz bir şekilde gönderebilirsiniz. Evet, bizi hype'larsanız Ve şuradaki seviniriz. balonlara bak Gökhan, çok güzel. Şöyle balonlarımız ve Gökçe ile bu videonun sonuna gelelim. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Gökçe tam bundan bahsederken oradan takipçilerimiz bize salladılar. Şu an galiba geliyorlar diye anladım ben. Galiba biz de öyle anladık. İnanamam. Biri önce Gökberk dedi sanki. Ben şaşırdım. Bir baktım etrafıma. Ondan sonra- Gökçe dediler. Evet. Çok güzel denk geldi ya valla. Ne güzel. O zaman biz Gökçe kendileriyle görüşelim Tamam. ve bu videoyu da burada kapatmış olalım. Hoşçakalın. İyi bakın tekrardan kendinize. Böyle ufaklıkta geziyor. Evet. O da güneşin tadını çıkartıyor.